Ailem, babam, annemle beraber 8 kişiyiz. Bunun en ufak kardeşim Mehmet, 2 büyük abim var, Tevfik, Salih rahmete kavuştu. 2 ablam hayatta. 2 hayatta. Aşağı yukarı 1953'ten beri Gazipaşa'da ikamet ediyoruz. 1959'dan beri de Çarşıkapı'da, Gedikpaşa'da, efendime söyleyeyim, ayakkabı çıraklığından başlayıp bugüne kadar oralarda ikamet ettik. İşveren olduk, işçi olduk, kalfa olduk. Ailemin esas göç yeri Bulgaristan, Simolen, Paşmaklı, Rodop Dağları'nın eteklerinden. Malkara, Kırklareli. Kırklareli'nden sonra Bursa'ya bir göç var. Babam orada kalmış. Annem rahmetlinin beyni verem hastalığından kaybetmiş. Babamla annem aynı köylü olduğu için yine tanıdıklar birleştirmiş. Babamla annemle birleşmişler ve kardeşim Mehmet ve ben dünyaya gelmişim. Benim 3 çocuğum var. En ufak kızım Derya Almanya'da. O da elektronik yüksek mühendisi. Mercedes'ten geçti oraya. Oğlum Hasan burada emlakçılık yapıyor Gazipaşa'da. Kızım iyi bir enerji şirketinde satış müdürü. 3 evladım var. Eşim Kırklareli'nin Evciler Köyü'nden. Pınarhisar kazasının Evciler Köyü'nden. Aile tanışmasından oldu. 50 seneyi bitirdik ailemle evliliğimiz. 50 seneyi bitirdik. Çok şükür güzel günler gördük. Zorluk ve orta hepsini gördük. İyi günler de gördük. Doğum yaşım annem 47, nüfus kağıdında 48 olarak geçmişim. 68'de asker oldum, 70'te tezkere aldım. 24 ay üzerine tezkere aldık bizim zamanımızda. 48 doğumluyum nüfusumda. 70'te tezkere aldık. Askerliğim bitti. Efendime söyleyeyim. 24 ay üzerine askerlik yaptık bizim devre. Ondan sonra 4 ay bir askerlik düştü. Fatih'e bir komşumun beni çırak almasından başladı. Çarşıkapı'da Çorlu Medresesi'nin karşısında Avun Bey Apartmanı diye bir Asyalı bir abimizin apartmanı vardı. Biz onun en üstünde çıraktık. En alt katında da Atatürk'e hizmet etmiş Bitirim lokantasının Nazım Bitirim, Ali Bitirim de abi kardeşin lokantası vardı. Biz orada günlük bir kuru az pilavı 125 kuruşa yerdik. Paramız olduğu zaman da 125 kuruşa döner yerdik ama çok seyrek olurdu. Oralarda işte tavuk pazarı, Çorlu Medresesi'nin arkaları, sepetten iş taşırdık, filizlere götürürdük, getirirdik. Efendime söyleyeyim. Yollarda öğlen yemeklerimiz zaman zaman arabada köfte satanlar, sokaklarda balık satanlar, kelle pişmiş, soğuş kelle satanlardan doyurduk karnımızı. İşkembeciler de boldu, onlara da giderdik. Çocukluğumuz orada aşağı yukarı askere gidene kadar orada geçti. Tavuk pazarının sol tarafında. Çorlu Medresesi, Tavuk Pazarı, Atıkale Camii. Orada da bir anımız var. Ferahan diye bir anda çalıştık. Oradan da bir iki sene orada da hizmetimiz oldu. Epeyce dolaştık. Sol. 70'ten sonra da askerliklerimiz sonra da sağ tarafa geçtik. Önce Derbeyşan'a, sonra etraf anlara geçtik. Ermeni mahalleleriydi genelde. Kademe kademe onlar da iş yeri olduğu için göç ettiler başka semtlere. Çocukluğumuzda sabah erken gelirdik. Çok erken gelirdik. Yani şöyle söyleyeyim, biz 6'dan 6,5 saatler arasında Çarşıkapı'da olurduk. Karpuzcular bıçaktan soyarlar, karpuz satarlardı. 7 kilo marulları gelirdi, marul yerdik. Yumurta tokuşturduk. Boyalmış yumurtalar gelirdi. Ve şıracı, limonata, vişne satan dükkanlarımız da vardı. Böreklerimizi onlarla karnımızı doyurduk. Sabah kalkımızı orada yapardık. Ve 15-20 yarım saat sonra işbaşı yapardık. Çok hızlı çalışırdık. Ama akşamüstü yarım saate top oynardık. Fatih'e geçince eskiden Eminönü bölgesindeydik biz. Eminönü bölgesindeydik. Biz aşağı yukarı 68'e kadar Tavuk Pazarı, Çorlu Medresesi arkalarından Taşhan, İplikçihan, Yol Geçen Hanı, hep ayakkabı sektörüydü bunlar. Bu ifade edilen Yol Geçen Hanı mı diyenlerine var, hakikaten öyle bir an var orada. Tarihi bir andır. Askerden sonra da Çarşıkapı'nın sağ tarafına, deniz tarafına doğru
geçtik ve oralarda bugüne kadar kaldık. Aşağı yukarı 50 senedir de oralardayız. Şöyle kızım, bizim zamanımızdaki durumla yeni mağazalar, pasajlar açılmaya başlandı toptancılar için. Kığlı Pasajı, Ayrancı İşhanı gibi anlar ayakkabıcıların toptan malına satabilmesi için sabah erkenden gelip Anadolu'da gelen müşterinin oteldeki elemanlarına oğlum beni sabah namazından evvel kaldır, malın daha düzgününü seçilmeden alayım diye erken gelirlermiş. Erken gelirlermiş. Sonradan bazı iş yerleri ana döndü. Ev yerleri ana döndü. Kimisi kendisini korudu. Şu an duruyor. Dua duruyor. Çok eski bir yerler yarışmaları. Fakat bekarlarla bazen iştikal ettiler. Ama bilahare onlar da kayboldu. Yani artık o tarzda insanlar kalmadı Gedikpaşa'da. Gedikpaşa'da. Yani Azak Tiyatrosu'ndan Gedikpaşa Caddesi'nden bahsediyorum. İkisinin arasında. Hem Azak Tiyatrosu'nun Beyazıt Meydanı'ndan bir de Çarşıkapı geçidinden alt tarafı Gedikpaşa Caddesi, Balipaşa Yokuşu. 3 tane cadde vardır bu şey içinde. Piyalık Caddesi hariç vardı. Ama göç ettiler. Yer değiştirdiler daha doğrusu. Kimisi Feriköy'e, kimisi Bakırköy'e, kimisi Yeşilköy'e, kimisi Kadıköy Üsküdar'a geçti. Olsa bile öyle çok ciddi aile yok. Aile yok. Yalnız binasını koruması için bir yeri kiraya veriyor. Tanıdığı ise eğer onu koruyor. Sahibi var olduğunu hissettiriyor. Ama bir aile kolay kolay oturmuyor. O tarz aileler oturuyor yalnız. Tabii nüfus daha çoktu. Ermeni cemaati çoktu. Türkler de vardı, azınlıktaydı. Azınlıktaydı. Ve evlerine, yollarına, merdivenlerine çok derece dikkat ederlerdi. Temizlik vardı. Temizlik vardı. Tabii onlar götünce yerleşim alanından çıkınca durum değişti. Durum değişti maalesef. Şöyle söyleyeyim. Esnaf arkadaşlarla ilişkilerimiz her zaman iyiydi. Hep devam etti. Hep devam etti. Birbirimize ters bir harekette, ters bir talepte bulunmazdık. Hep yapıcıydık. Yapıcıydık. O yapıcılık da bize hep fayda verdi. Fayda gördük. Fayda gördük. Yardımımız olmuştur. Biz de yardım görmüşüzdür. Yani görmüşüzdür. Bazı bizden yaşlı ustalarımızın fikirlerinden istifade ettik. Ustalığa başladığımız zaman belli bir anın 5. katında çalışıyoruz. Belli bir imalat yapıyoruz. Sonra yaşlı ustalarımıza rastlıyoruz. Cavit, sen kimlerle çalışıyorsun? Kime iş veriyorsun? Ustacığım ben şuna çalışmıyorum ama ötekiler hiç çalışamıyorum. Oğlum seni 5. katta tesadüfen nasıl bulacak bu insanlar? Sen niçin ayaklarına gitmiyorsun? Dedi. Ve bundan da fayda gördüm. Fayda gördüm. Neden? İlk önce şetler ama sonradan bu gittiğim yerlerden 17-18 sene toptancılıklarının daimi mal yaptık. Fayda gördüm. Yaşlarımızdan, fikirlerinden istifade ettik. Şöyle kızım, komşuluk ilişkilerimiz biz semtimizde aşağı yukarı evimizin sağında solunda arkasında Karadenizli, Trakyalı, Bosnalı komşularımızla bugüne kadar babamızın selam sabahı devam etti. Şu an bizim de selam sabahımız devam ediyor. Hiç gönül kırım, kalp kırarak hiç yaşamadık. Aynen. Devam ediyor çocuk torunlarınla. Şöyle bayramlarımız Ramazan bayramı olmak kaydıyla, Kurban bayramı olmak kaydıyla evdeki büyüklerimiz biz bayram sabahı namazdan geldikten sonra annemiz babamız bize hangi büyükten başlayıp nerede biteceğini tarif ederlerdi. Biz de onlardan başlayarak vazifemizi yapardık, bayramlaşırdık, gelirdik. Aynen böyleydi. Bizim futboldan alakam vardı. İşte 17-18 top oynardık, epeyce oynadık. Efendime söyleyeyim. Bir pazar günümüz maçlarımıza gider, top futbol oynardık. Kâh Bağcılar, kâh Ali Beyköy tarafı, kâh Topçular, kâh Vatan Caddesi'nde sahalar vardı. Oraları top oynardık. Rami tarafı, Bayrampaşa tarafı. Çünkü eskiden sosyal olarak sadece futbol vardı. Çünkü televizyon dahi yoktu biliyoruz yani şey olarak. Bizim şeyimiz odu. Bir de yatkın alan vardı. Oynama alanları vardı. Burada yetişiyorduk. Burada oynardık. Derdim. Ailemi de götürürdüm. Şöyle ki bir Cağaloğlu'nda tiyatromuz vardı sol tarafta. Bir de Şehzadebaşı'nda otel oldu. Orada bir tiyatro var. Oraya giderdik. Zaman zaman çok gitmekle beraber ailemi götürürdüm. Çocuklarımı götürürdüm. Mesleğimizi çok ufak yaşta başladığımız için usta sana zaten ilk önce fazla bir iş vermez. Ama sanat ilk önce gözden öğreniliyor.
Sonra ele geçiyor. Ele geçiyor. Tabii böyle Gedikpaşa'da suların akmadığı devirler, anlarda akmadığı devirler. Yani aşağı yukarı 600-700 metre ileride Gedikpaşa'da caddesinde buz satan amcanın yanında çeşmemiz vardı. Sularımızı oradan doldurup 5. kata çıkartırdık. Yaşımız 14-15 yaşlarındaydık. Sonra meslekte bazı yerlerde de çalıştık. Askerden gelince sanat var fakat iş yok. İş yok. Karar kıldım ustalık yapmaya. Ve bunda da başarılı olamadım ama benim önümü açtı. 2 sene uğraştım. Benim önümü açtı. 75 senesinde de başladım ustalığı, 2005'te bitirdim. 30 sene sürdü. Yanımda epeyce arkadaşa iş verdim. Yani şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı 30 bin çifte yakın hafta senede ayakkabı yapmaya başladım. 10-11 tane sigorta, 30 günden prim ödediğim arkadaşlarım çalıştı yanımda. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi de beni severler, ben de onları severim, sayarım. Tabii para da kazandık. Tasarruflarımız oldu. Tasarruflarımız oldu. Onları da iyi yerde kullandık çok şükür. Aşağı yukarı 1 yaşından 5-6 yaşına kadar. 1 yaşından 6 yaşına kadar çocuk çünkü çabuk inkişaf ettiği için 2 senede muhakkak bir çift ayakkabı alır anne. Öyledir. Yediği elal, giydiği aram derler bizim yaşlarımızın ifadeleriyle. El işi tabii ben yapıcılıktan geliyorum. Yapıcıdan geliyorum. Vallahi şöyle diyeyim. Bizim azır taban çıkmadan evvel her işimiz ellen olurdu. Yaptığımız ayakkabının %70'i köseleydi. Kösele üzerine çalışırdık. Astarlı, temiz ayakkabılar yapardık. Yani Kadıköy, Bakırköy'de satılan ayakkabı tarzlarından aşağı yukarı 100 tanenin üzerine toptancı dükkanım da vardı. Müşterim, 115 tane yakın müşterim çoğalmıştı. 125 tane. Netice aldık. Teknoloji yerini alınca yaşımıza itibaren o teknolojiyi almaya karar vermedim. Noktalamaya karar verdik mesleğimiz kısım. Ayakkabı sektörü aşağı yukarı kimyasal mesleklerin dışında en zorlu bir meslektir. Bir hayvan derisini alıyorsun, masana atıyorsun, onu başlıyorsun elinde olan ıstampalarla, yani modellerle numarasını kesmeye. Sağı var, solu var, aynası var, arkası var, yüzü var. Ondan sonra onun altları var. Jırtı var, kapsülü var. Sayıcı onu birleştiriyor. Geliyor, sen bitiriyorsun. Bitiriyorsun. Müşterileri dağıtıyorsun. Tahsilatına zaman zaman gidiyorsun. Veyahut onlar geliyor. Zor bir meslektir ve çok ham maddeden oluşur. Yani evet, ayağını giyenler bunun farkında değil ama keşke bir belgeseli olsa. Hayvandan sırtından çıktığından beri. Kösele dahil. Çok zor meslektir. Ama biz alıştık, onları ettik. Efendim bize zor gelmiyordu. Çünkü içinden hamurla yorulduğumuz için bize zor gelmiyordu. Ve 30 sene tabii sürdü bizim ustalık hayatımızda. Randıman aldık Allah'a çok şükür. Ustam benim Avadis Taşçıoğlu, Samatya kökenli ustamdı. Ondan öğrendim. Efendime söyleyeyim. 59'dan beri ölenler kadar bağımız devam etti. Geçen yine oğlu geldi beni ziyarete, misafirim oldu. Yine bu sabah gitti Almanya'ya. Efendime söyleyeyim. Ona hem evdeki ailemizin verdiği terbiye, bir de onlardan da aldığımız bir terbiye aldık. Çevreleri güvenli insanlardı. Ustalık hayatımızda da bizim karşımıza çıktı. Kapılar bize açıldı sağ olsun. Onların şeylerinden bize de orada krediler yükseldi. Veresiye aldığımız krediler de yükseldi. Usta ilişkileri, kalfa ilişkileri, işçilik ilişkileri, bir sefer esnaf terbiyesi vardı. Yani ustamızdan biz böyle bize yakışmayan şeyler görmedik. Hep iyi şeyler aldık. Ve karşımıza çıktı hepsi. Karşımıza çıktı. Fayda da gördük. Sanatları güzeldi. Çevrede de itibarı olan insanlardı. Ustamızdan çok şey borçluyuz. Allah razı olsun. Şöyle bizim mesleğe ilk girdiğim an, şu an Çarşıkapı'da, Çorlu Medresesi karşısında Hakkızade Tatlıcan'ın üzerine yetiştik. Onun üzerine yetiştik. Sonradan şeye geçtik.
Efendim söyleyeyim, Atikale Camii'de Ferahan var. Caminin içinde sol tarafında. Orada çalıştık. Tavuk Pazarı'nda Arnavut var, tarihi han. Şimdi restore ediliyor. Orada çalıştık. Murtazoğlu Hanı, Büyük Fıratlı Han, Derbeyişi Hanı. Yani epeyce yer dolaştık. Tabii her dolaştığımız yerler bize ayrı ayrı mesleğin ayrı dallarını da geliştirdi. Tek taraflı yetişmedik. Fayda gördük. Genelde belli yaşa gelince evden annemiz sefer tasından bize yemek koyardı. Öğlenlik yemeğimizi öyle yerdik. Zaman zaman yaz mevsimi ise kavun alırdık, karpuz alırdık, yanına takviyeler alırdık. Ama her zaman olmazdı. Her zaman olmazdı. İşte bu mahalle aralarında değil de anlarında şeylerinde köfteciler vardı, arabalan satan. Söğüşçüler vardı, kelle söğüş satanlar. Balık çok boldu. Balığı hemen 2'ye 4'e bölerler. 125 kuruşa yerdik soğanı bol büyük büyük. Doyardık. Onlardan öğlenimizi geçirirdik. Sonra bitirim lokantası dediğimiz Nazım amcanın lokantasında da çırak olduğumuz zamanlar 125 kuruşun bizim standart paralarımız var. O parayı aşamıyorsun. Yani bir kuru az pilav 125 kuruştu. Ondan karnımızı öyle çeşitli yerlerde doyardık. İşkembecilere de giderdik. Güzel ciğer yaparlar. Arnavut ciğeri yaparlar. Böyle taze taze soğanlı maydanozlu. Yerdik. Canımız çekiyor. Cansın, çekiyorsun işte. Bizim küçük esnafta böyle bir organize yoktur. Herkes kendi ihtiyacını hissettiği gibi alır, yerdi. Dışarı çıkar, ufak yerlere gider, o da alır. Veyahut da kalfamız bir derse oğlum bana da aynısından al, biz alır getirirdik, orada yerdik yani. Eskiden arz talep çok azdı. Üretim de azdı. En son çalıştığımız yer Çarşıkapı'da Merter'e, İkitelli'ye gitmediği zaman ayakkabıcıların biz orada aşağı 11 bin usta, 70 bin çalışan vardı. 70 bin çalışan vardı. Tahminen söylüyorum ki vardı yani, vardı. Şimdi hem İkitelli'de organize bölgesine gittiler, 2 yerimiz var. Aymokop, Aykosan diye. Bir de Merter'de bir oluştu bir imalathane. Yine Gedikpaşa'da tek tük var ama iptidai yani üretici denmez. Ses getirilen şeyler. Ama o tarafta talep yükseldi. Teşkilatlandılar, fuarlara falan katılıyorlar. Netice alıyorlar çok şükür. İyi şeyler yapıyorlar. Gedikpaşa şu an eski Gedikpaşa değil bir sefer. Bizim eskiden işte anlattığım gibi sütçülerimiz, meyve sularımız, efendime söyleyeyim karpuzlarımız bilmem o 60 sene evvelki yine anlatıyorum. Şu an turizme döndüğü için esnaftan uzaklaştı. Pahalandı maalesef. Pahalandı. Her şey turiste göre ayarlandı. Rakamlar, kiralar yüksek, bilmem neler yüksek. Kimseye bir şey diyemiyoruz. Efendime söyleyeyim. Turist 6-7 senedir var. 6 senedir var. Yani turist İstanbul'u keşfetti ama hakkını veremiyoruz. Turistin arzu ettiği gibi şeyler geliştiremiyoruz. Bir sefer şöyle ki ana caddeler, ana arterlerde daha çok bazı yazılara ihtiyaç var. Sigaranı atma, çöpünü atma gibi yazılar lazım. Yani üzülüyorum. Yapıyoruz, maalesef yapıyoruz ama iyi değil. Daha temiz İstanbul olabilir caddemiz var. Sultanahmet'e giden. O caddeye göz kulak olmak lazım. Beyazıt'ın etrafı, Süleyman'ın etrafı. Kesin oraya da gittim. Temiz yani Allah'a çok şükür ama daha dikkatli olmamızda fayda var. Bazı yazılara ihtiyaç var, dikkat yazılarına. Ufak mesleklerde ayakkabı, çanta grubunda olan meslektaşlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın çoğu genelde Balkan kökenliydi. Artı tabii şeyden de vardı. Karadeniz yöresi, Orta Anadolu vardı. Efendime söyleyeyim. Tabii benim tecrübem kaliteli, memnun olduğum elemanı hiçbir zaman için böyle şikayetlerini dinler, hemen cevap vermeye çalışırdım. Gitmemesi için. Bu bende 20 sene çalışanlar, 16 sene çalışanlar, 14 sene çalışanlar olmuştur. Kendileri bana emekli olduğu zaman gelmişlerdir. Cavit abi, biz senden birkaç sefer girip çıktık ama sen bizim 30 günden 14 sene primimizi ödemişsin. Allah razı olsun. Bizim mesleğimizde sosyal SKK filan biraz en son plandadır işçilik hayatımızda. Daha gelişmemişti.
Yeni yeni biz onların acılarını çektiğimiz için ben 30 günden uzun seneler, 20-25 sene prim ödedim. Rabbim karşılık verdi bize yalnız. Şöyle söyleyeyim, tabii biz burada transit gider gelirdik. Transit gider gelirdik. Benim Fatih'te gençlik kumları vardı, Siirtli bir abim vardı. Hakkın rahmetine kavuştu, kalabalık kardeşlerdir. Onlara ayakkabı yapmaya başladım. Fatih'te müdürüsoğlu vardı, çocuk ayakkabıları alan, onlara yaptım. Aşağı yukarı bu iki mağazadan epeyce çalıştım. Efendime söyleyeyim, yani onlar bizden, biz ondan memnunduk. Çünkü sattığımız ayakkabının biz hep arkasındaydık. Bir teknik hata elemanından olmuşsa eğer, onun tekrar temizini, düzgünlüğü iade ederdik. Veyahut da getir parasını verirdik. Öyle bir esnaflık yaptık. Şöyle, ulaşım için bizler eskiden semtlerde yaygın olan minibüslerle gider gelirdik. Belediye otobüse bindiğimiz zaman Aksaray'a kadar gelirdik. Oradan sonra yürürdük yukarıya doğru. Yürürdük. Minibüslerle gelirdik ama minibüs ilk durakta senin semtinden kalkmıyor ki. Şimdi geliyor 3-5 durak araba dolu sabah erken. Sefertası elinde. Annen onu gazeteye sarmış. Öyle naylon kağıdı falan yok ki, doğru dürüst paket yok. Bazen sızar dışarı, rahatsız ederiz etrafı. Yani bunları yaşadık. Ama hiç unutmadığım bir gün var. Geceliğin saat artık ayı söyleyemiyorum. Bir kuvvetli yağmura yakalandık. Çarşı kapıda. Geçidin orada. Yakalandık. Bir brandalı, arkası açık, minibüs taş tarla diyor ama ben onu itibar etmiyorum yani. İlla da taksiye bineceğim, Edirnekapı'ya gideceğim, oradan gideceğim. Biz taksiye bindik ama Edirnekapı'ya geldiğimiz zaman kale içine son derece, yüksek derece yağmur yağıyor. Işıklar söndü. Işıklar söndü. Kalenin arkasına, geçit yerine bindik, yağmur dindi. Tabii bekledim, yağmur dinmiyor. Netice olarak çıkayım yola dedim, bir araba muhakkak rastlayacak bana. Baktım çarşı kapıda bilmediğim araba geçiyor. Hemen arkadan çektiler, ben atladım içeriye. Yani minibüs falan yok. O şartlar, çok anım odur, çok ama tepeden hastalanmış. Rahmetli annem hemen çamaşırımı değiştirdi. Bir yerine başka çamaşır değiştim. Yani beni en çok o şey etmiştir. Oradaki olay. Bir de eskiden halk otobüsleri Sirkeci'den kalkardı. Sirkeci'den kalktığı için çarşı kapıdan geçerlerdi. Çarşı kapıda araba yavaşlıyor, otobüs yavaşlıyor ama tuttuğum el beni çekmiyor yukarıya. Kuyutum yetmiyor. Bu elimde de sefertası var. Sefertasımdan da onu bırakamıyorum. Neyse kaptan doğru da bindim arabaya. Yani iki anımı unutmadığım için. Yaşımız ufak o zamanlar ama. Ufak daha. Daha buluğ çağını geçmişiz ama ufak. Gücümüz, kuvvetimiz fazla yok yani o zamanlar. Giderdik. Topkapı Sarayı'na giderdik. Gülhane Parkı'na giderdik. Sık giderdik Gülhane Parkı'na. Etrafı severdik. Çoluk çocuğumuzu götürürdük. Misafirlerimizi götürürdük. Gezdirdik kızım. Arz talep daha çoktu. Daha çok insan vardı. Son senelerde fazla gitmedim. Ama oradaki lezzet daha başkaydı. Daha çok insan gelirdi. Yani etrafı seyredince anlaşılıyor zaten. Ziyaret daha çok vardı. Daha çok ziyaret vardı. Şu an farkında değilim. Son zamanlarda gitmedim çünkü. Şu an ben Fatih'te kendime ait olan Piyarot Caddesi Dağhan Sokak 6 numarada bir turizm işletmem var. Kendime ait. Onu çalıştırıyorum. Bu 4. sene. Onu çalıştırıyorum. İmar barışından istifade ettim. Onu çalıştırıyorum. Yanımda çalışanlarım var. Her gün 1-2 saatimi orada geçiriyorum. Ve geliyorum, evime gidiyorum ondan sonra. Evime gidiyorum. Emekli olduktan sonra şöyle bir şey, hiçbir işte bulunmadım. İşte bazı tasarruflarım vardı, akarlarım vardı. Onunla idare ettik. 2005'ten sonra işte bulunmadım kızım. Aşağı yukarı 18 senedir yapmıyorum. Şimdi 1982'de aldığım yerler, şu an otelde çalıştığım yerler, 40 sene evvel, 40 sene aldım. Onları devreye soktum. Şimdi onlarla uğraşıyorum. Allah bereket versin. Randıman alıyoruz. Allah bereket versin. Çalışanlarım var. Olmadı. Bizim Dağhan Sokak'tayım ben. 6 numara. Piyarot Caddesi Dağhan Sokak numara 6'da ikamet ediyoruz şu an. İşlem devam ediyoruz kızım. Eskidir. Muhtarı da tanırım orada. Güzel bir muhtarı var Emin Sinan Mahallesi'nin. Hatta 3. 4. muhtarlık yapıyor. Necati Akdeniz diye bir kardeşimiz. Etrafta duyarlı.
vazifesini güzel yapıyor, sevilen bir kardeşimiz. Onu da takdir ediyorum. İşini iyi yapıyor. Fakir fukarayı gözetiyor. Allah için gözetiyor. Biliyorum yani. Orası da 84'te aldığımız bir yer. 86'da bitirdiğimiz bir yer. İskanı her şeyi var, müsait. Orasını da aşağıdaki yaptığımız işten memnun kalınca kiracılarımıza haber verdik. Burayı bize teslim edin. Size bu kadar zaman tanıyayım. Kolaylıklar sağladım onlara. Onlar da boşalttılar. Şimdi Allah nasip ederse buradaki netice alımımız bir güçlendirme projemiz var belediyeden. Onun neticelendirirsek bir güçlendirmeyle otele yine çevirmeye niyetimiz var kızım. Memnunum. Turizm çok güzel bir meslek. İyi yapılırsa insanlara, turizme bize değer verenler, biz değer verebilirsek, hizmetlerde kusur etmezsek, yani şu eskiler de söylerdi, bacasız fabrika gibi. Yani hiç fazla sana yükü yok ama sana para bırakan insanlar. Yani güzel turizmde ben bazı büyüklerimizi dinledim. İspanya bizden çok ileri seviyedeydi turizmde. Onlar yıldızlı otellere gelen müşterinin %25, %30 olduğunu söylüyordu. Fakat bizim ufak işletmelerde 170 turist onları tercih ediyor. Ufak yerleri tercih ediyor. Biz de ondan esinlenerek bu yeri açtık, bu mesleği kurduk. Biz de memnunuz, Allah bereket versin. Memnunuz yavrum. Fatih bizim için ne ifade ediyor? Bir yeni çağı açmış. Yeni çağı açmış, efendime söyleyeyim. Yani Emeviler döneminde, Balkanlar döneminde, Unlar döneminde çok kişi istilaya gelmiş ama nasip olmamış. Fatih'e nasip olmuş. Akşemseddin Hazretleri, hocası Fatih'in. Onun kitabını aldım. Şeye gittim. Bolu'ya gittim, oradan aldım. Tabii Fatih İstanbul anlaşını çok kısa anlatıyoruz tarihte. Daha geniş kapsamlı almamızda fayda var. Fatih'in fermanını, bütün azınlıklara hitabesi var. Fatih'in fermanı var. O azınlıklarla aşağı yukarı bugüne kadar geldik. Kimse de rahatsız olmamış. Böyle bir neslimiz, böyle ecdadımız var. Bize bunları teslim etmiş ve almış, fethetmiş. Ne mutlu bize yani millet olarak. Şimdi Fatih ilçesi bir tarihi eser kokuyor kızım. Nereden bakarsan bak. Galata Köprüsü'nden gir, Süleymaniye'den çık, Sultanahmet'ten çık, git gez. Namütenayi eser var. Yapılmış ama şu an tarihi eserlerin okuduğum zaman 5000 küsurunu, 4000 küsur, 5000 tarihi eser bu AK Parti döneminde tamirat görmüş. Bu Vakıflar Bankası'nın katılım bankacılığının da birinci yanlış söylemiyorsam katkıları var. Bu tarih eserleri ayakta tutmak için. Ve tutuyorlar. Allah razı olsun. Şu gördüğümüz eser bir de onlardan kalma. Çok emekleri var. Yapanlardan Allah razı olsun. Vazifemiz. Yaşatmak için vazifemiz.